Merhabalar, Pufi'nin video serilerine devam ediyoruz ve aynı zamanda da yine bu yeni ipliğimizin sizlere ne gibi kolaylıklar sağlayacağından bahsedeceğiz. Pufi'nin böyle kendiliğinden süslü dizaynı olan iplikleri de var. Böyle renkli süslerin olduğu bir iplik çeşidi var. Yine düz renklenmeleri var. Kız ve erkekler için çok sayıda renk seçeneği bulabileceğiniz düz olarak renkleri var. Böyle bunun da yine farklı renkleri, farklı süslü çalışmalarını bulabileceksiniz. Bu süsler size böyle çok kolay hareketlerle etkili bebek battaniyeleri yapabilmenizi sağlayacak. Burada biz çok basit hareketlerle bu süsleri böyle öne aldık, arkaya aldık, değişik dizaynlar yaptık başka videolarımızda da. Böyle farklı çalışmalar elde ettik. Etkili güzel bebek battaniyeleri yaptık. Şimdi bunun yapılışını size göstereceğim. İpliğimizden şöyle başlayalım. Bu iplik Alize'nin sizler için özel tasarladığı, hiçbir aparat, tığ, şiş kullanımı olmadan örebileceğiniz bir iplik. Bunu hep her videomuzda söylüyoruz. Böyle ilmekleri hazırlanmış. Aynı zamanda bir süs dizaynı yapılmış, renkli bir süs dizaynı yapılmış iplik. Biz bir bebek battaniyesi için ideal sayı 5 diyoruz, 5 yumak. Aldığınızda kare bir battaniye örebileceksiniz. Dikdörtgen isterseniz de bu yumak sayımızı 6'ya çıkaracağız. 50 ilmek ayarladığımızda, 50 ilmek saydığımızda 51. ilmekten örmeye başlayacağız. İpliğimizin gelen tarafından 51. ilmeği alarak örgümüze başlayacağız. Burada biz küçük bir sayı tutarak hemen yaptığımız bu çalışmayı göstermeye başlayalım. Burada kare bir çalışma yapıldı. Kare bir görünüm var. Süsler buna fark kattı. Şimdi her kare 3 ilmek. Bu çalışmayı yapabilmek için biz 3'ün katlarını sayacağız. 3, 6, 9. Ben böyle 9 ilmekle başlayayım. Sizler işte 50 ilmeği geçebilir. 3'ün katı altında veya üstünde bırakabilirsiniz. Tek sayı olduğu için 3. Şimdi düz örgüyle başlıyoruz. Burada süsümüzün dönmemesine dikkat edeceğiz biraz. Düzgün gelecek ipliğimiz. İlmeğimizi alıyoruz. Sıradaki ilmeğimizi alacağız. Düz örgü örerek böyle 3 tane ilmeği öreceğiz. Bu zeminde tuttuğumuz, bunu biz şöyle düşünelim, şişte attığımız ilmek olarak düşünelim. Zemin olarak düşünelim. Sıradan gelen ilmeğimizi ilk ilmeğimizin içinden geçirerek yukarı çekiyoruz. Bir tane düz yaptık. Şimdi şöyle vurma hareketleri de yaparsak ipliğimiz bize dönük gelmez. Alıyoruz ikinci ilmeğimizi, ikinci zeminimizden geçirerek böyle yukarı çekiyoruz düz örgüyle. Yine sıradaki 3. ilmeğimizi aldık. Zeminimizdeki ilmekten arkadan geçirdik, yukarı çektik. Şimdi ipliğimizi öne alıyoruz. Şimdi düz örgü ördük, terse geçiyoruz. 3 ilmekte ters öreceğiz. Şimdi iplerimizi önden vereceğiz. İlmeğimizi sıradaki ilmeğin içinden önden vererek arkadan çekiyoruz. Süslü ipliğimizi önden arkadaki ilmeğin içinden geçirerek önden veriyoruz. Daha önce arkadan aldık. Şimdi ipimizi önden veriyoruz. 3 ilmekte önden veriyoruz. Sıradaki ilmekle. Burada ilmek atlamamaya dikkat ediyoruz. Önden verdik, yukarı çektik. Şimdi ipimizi arkaya atıyoruz. Kare çalışma yapacağız. Şimdi arkadan 3 tane. 1, 2, 3. Arkadan ilmeği vererek 3 ilmek ördük. Arada ipi öne aldık, önden arkaya verdik. Bu süslerin ters görünümünde önde görünmesini sağladık. Şimdi bir sıra daha yapıyoruz aynı hareketi. Yine örgümüzü ters çevirmiyoruz elimizde. Aynı yönde devam ediyoruz. Sağdan sola, soldan sağa. Sıradaki ilmeğimizi yine arkadan öne geçirerek düz örgüyle 3 tane devam ediyoruz. 3 ilmek örüyoruz. Ördük. Burada ters örgü var. Şimdi ipimizi öne alıyoruz. Önden arkaya veriyoruz. Bu şekilde önden arkaya ipimizi vererek 3 tane ters örgü ördük.
İpimizi arkaya attık. Arkadan öne vererek şimdi 3 tane daha düz örgü örüyoruz. Ördük. Sıramız tamamlandı. Aynı zamanda görünümümüz de kare oldu. Kareyi de tamamladık. 2 sırada bu iplik boyunda kareyi tamamlamış olduk. Yani ilmek uzunluğunda kare 2 sırada tamamlandı. Şimdi yer değiştireceğiz. Yaptığımız ters örgüyü düz örgünün üzerine alacağız. Düz örgüyü ters örgünün üzerine alacağız. İpimizi şimdi önden arkaya vererek başlıyoruz. Önden arkaya vereceğiz. Ters örgü örüyoruz çünkü. Verdik, yukarı çektik. Yine önden arkaya geçirdik. Sıradaki ilmekten yukarı çektik. Sıradaki ilmeğimizi alıyoruz. İlmeğimizden geçirip yukarı çektik. Arkaya atıyoruz ipimizi. 3 tane yaptıktan sonra. Şimdi hepinizin aklına şu gelebilir. Bu ilmekler kaymaz mı? Bizi örerken zorlamaz mı? Hayır. Bunlar yapısı itibariyle ipliğimizin kaymayacak. Çok rahatlıkla bir battaniye ebatında bunları kaymadan örebileceksiniz. İpimizi alıyoruz. Yine düz örgüye geçiyoruz. Şimdi tersin üzerinde düz yapacağız demiştik. Arkadan öne verdiğimiz ilmekler düz örgü oluyor. Önden arkaya verdiğimiz ilmekler ters örgü oluyor. Şimdi düz örgü yaptık. İpimizi öne alıyoruz. Niçin? Düz örgünün üzerine 2 sırada ters yapacağız. Ters örgü yapıyoruz. Önden arkaya veriyoruz, ters örgü. Sıradaki ilmeğimizi önden arkaya veriyoruz, ters örgü. İpimizi arkaya atıyoruz. Şimdi bir sıra ters örgü ördük. Şimdi yine ikinci sıra ters örgüye geçiyoruz. Yine önden veriyoruz. İpimiz yine önde. İkinci sıra süsümüzü dizayn ediyoruz. Böyle ters örgü ördük. 3 tane daha. İpimizi arkaya attık. Bir sıra ördüğümüz düzün üzerine bir sıra daha ters örüyoruz. Bu şekilde ters ördük. Düz ördük, pardon. Düz ördük. Şimdi ipimizi öne aldık. Yine ters örgü örüyoruz. 3 tane daha ters örgü ördük. Burada bir kare görünüm çalışıyoruz. 3 ters, 3 düz. 3 ters, 3 düz. Bir sıra 3 düz yaptık, 3 ters yaptık, 3 düz yaptık. İkinci sırada yine 3 düz, yine 3 ters, yine 3 düz. Sonra terse geçtik. 3 ters, 3 düz, 3 ters. 3 ters, 3 düz, 3 ters bitirdik. 2 sırada bir kareyi tamamlıyoruz. Gene tersin üzerine düz örerek diğer düz kareye geçiyoruz. Düz örgüye geçiyoruz. İpi öne alıyoruz. Ters örgüye geçiyoruz. Düzün üzerine ters, tersin üzerine düz kareler çalışıyoruz. Böyle etkili bir battaniye yapacağız. Şimdi bu iplikle ilgili söylemek istediğim, alışık olmadığınız bir iplik dizaynı olduğu için burada biz şeyi görmeliyiz. Nasıl bağlayacağız ipimizi? Evet, kesiyoruz. Şöyle ipimizi açıyoruz. Açtık. Evet, bağlayacağımız ipin yine ilk ilmeğini de açıyoruz. Makasla kesip. Şimdi ipimiz bitti. İkinci yumağımızı bağlayacağız. Nasıl bağlayacağız? Normal bildiğimiz düğüm yöntemiyle düğümümüzü atacağız. Fakat dikkat edeceğimiz şey, 2 ilmeği birbirine çok yaklaştıracağız. Bu ipliğin dizaynındaki aralık bozulmaması için aynı aralığı yakalamaya çalışacağız. Çekerek, yan yana getirerek yaklaştıracağız. İpimizi bağlayacağız. Böyle. Bir tane daha bağlayacağız. Bunu dipten kesebiliriz. Arkada gizleyebiliriz. Küçültebiliriz. Ve örmeye devam edeceğiz. Bu burada hiç belli olmayacak. Hiçbir şekilde de düğümler açılmayacak. Bundan da endişeniz olmasın. Şimdi örgümüzü nasıl kapatacağız? Bunu da gösterelim. Battaniyemizi ördük diyelim. 5 yumak bitti. Bunu yine aynı el örgüsünde örme mantığı ile kapatacağız.
Bu şekilde birinci ilmeğimizi ikinci ilmeğimizin üzerine getirerek içinden geçiriyoruz. İkinci ilmeğimizi, birinci ilmeğimizi yukarı çekiyoruz. Battaniyemizi bitirdiğimizde kapanma görünümü ile bu yanların ve en altın görünümü aynı değil. Burada bakın süs gözüküyor. Bunların hepsini aynı görünüme getirebilmek için biz bu görünümü yanda ve altta da ilerleteceğiz. Üç tarafta daha. Bunun için ilmeğimizin boyları aynı uzunlukta olmadığı için, yani aynı uzunlukta derken dikeyde ve ende ördüğümüzde iplerimiz uzun. Biz her ilmekten birer tane ilmek geçirerek bu kesme işlemini döndürürsek bu kasar. İki yanda örgümüz kasar battaniyemiz. Kasmaması için köşelerde ikişer tane çift geçireceğiz. Sonra iki tek iki çift. İki tek iki çift. Aynı ilmekten. Bir ilmekten, ilk ilmeğimizden iki tane geçiriyoruz. Aynı yerden. Köşe olduğu için ama yanlarda da yine çift çalışmalar yapacağız. Sıradaki ilmeği alıyorum, bir tane geçiriyorum, tek. Yanındaki ilmeği alıyorum, bir tane daha tek geçiriyorum. Şimdi burada şu süslü olan yerin üzerindeki ilmeği alıyorum. Buradan iki tane geçireceğiz. Aynı yerden iki tane geçireceğiz. Kasmaması için kapatırken. Yine tek geçiriyoruz. Burası köşe diyelim, burada iki tane geçiriyoruz. Köşelerde hep iki tane geçireceğiz. Güzel dönebilmemiz için. Hatta buraya döndüğümüzde üçüncüyü de aynı yerden geçireceğiz. Ve aynı kapatma işlemine dönerek devam ediyoruz. Battaniyemizin kenarını aynı görünümde yapmak için. Şöyle. Bakın. Aynı görünümü bütün battaniyenin etrafında sağlayacağız. Böyle. Kapatıyoruz. Şöyle daha rahat görebiliriz. Böyle her tarafta eşit bir görünüm olacak. Evet, sizlere pufi ile keyifli örgüler diliyorum. Tekrar diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.